Arkadaşlar selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. DCS World'de Apache eğitim serimizin 3. videosunu bulunuyoruz. Bu videoda pilot kısmından topumuzu ve roketlerimizi, şu görmüş olduğunuz roketleri nasıl ateşleriz bunları öğreneceğiz. Çok geçmeden hemen videomuzun içeriğine geçelim. Şimdi iHead'imiz şu an var. Merceğimiz, bunu kapatalım. I'ya basarak kapattım. Ve şuradan birkaç ayarlama yapalım. Atak moduna geçelim. Map'imize bir SATA alalım. Uydu görüntüsüne. Şuradan da gerekli şeylerimizi açalım. Infoya gerek yok. Şuraya şunları bir açalım. Şuradan düşman unitleri, hedefleri bakın hemen geldi zaten açınca. Bunu da açalım. Ve peşine şuradan bir flight'ımızı set edelim. Yüksek ya da alçak irtifa şeyi koymaya gerek yok. Sınırı TS'ye gelelim ve şimdi ana şeye gelelim. Şuradan bir Radius Control dediğimiz zaman klavyeden şöyle bastığımda bize şurada 4 tane bir tuş atamamız gerekiyor. Neymiş bunlar? Weapon, Action, Switch, Down, Up, Right, Left. Bu dördünü atıyoruz arkadaşlar. Bu dördünü atadığımız zaman şimdi ne olacak onu göstereyim. Buradan normalde yerdeyken silah sistemlerini kullanamazsınız. Master armınız dahi açılmaz. Bassam dahi açılmıyor bakın. Ama burada yerdeyken silah sistemlerini yok sayma yarayan bir tuş var. Buna bastığım zaman arm edebiliyorum. Şimdi weapon sayfasına geldim. Bakın şu an master armda ve sarı oldu. Bunu kapatırsam bakın safe'e geçiyor. Açtığım zaman arm. Master arm'ım var mı? Yani şu an silah sistemlerim kullanmaya hazır ama şu an seçili bir silahım yok. Burun topum burada. Hellfire'larım ve roketlerim bu şekilde. Şimdi bastığım zaman up'a şu Aegis Control diyeyim. Action Switch Up. Buna bastığım zaman topuma geçiş yapmamı sağlıyor ve bakın topum içi yeşil oldu ve şu Master arm yazısının etrafında siyah siyah kareler geldi. Şu an silahım seçili benim. Topum. Burada topumun sol tarafta atış modları var. Yani atış modundan kastım 10'lu, 20'li, 50'li, 100'lü ve sürekli atış modu diye. Bunu genelde olda kullanıyorum ben. Yedek yakıt deposu almadığım zaman, yedek yakıt deposu aldığınız zaman harici yakıt tankı hariç yedek yakıt deposu da var helikopterin gövdesinde. O zaman mermi kapasiteniz 300'e düşüyor. Tam hatırladığım kadarıyla. Onu almazsanız şayet 1200 mühimmatınız oluyor ve o rahat rahat atış yapabilirsiniz. Left'e bastığım zaman nereye geçiriyor beni? Hellfire'lara geçiliyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an lazer Hellfire'larım var ve bakın yanıp sönmeye başladı. Right'a bastığımda ise roketlere geçiriyor arkadaşlar. Şu an roketlerdeyim ve roketlerde de şöyle bir şey var. Aldığınız roket şeyine göre, poduna göre patlayıcı roket işte her patlayıcı roketin de içinde 6 tane ya da 3'er tane şey oluyor. Sis mi? Artık tam bilmiyorum bunu nasıl bir. Bunlar patlayıcı özelliği olmayan roketler. Bunlar patlayıcı özelliği olan roketler. Bunu seçtiğiniz zaman buradan da aynı şekilde birerli, ikişerli, dörderli gibi atış şeyleri var. Şöyle ikiyi seçelim biz. Şimdi tekrardan topuma geçeyim. Şuradan chef'imizi safe'e alalım. Şuradan da arm'ı alalım. Daha sonrasında tekrardan weapon'a dönelim ve şu silah şeyini kapatalım. Şimdi hedefler hemen arkamızda. Şu parkın brake'imizi de kapatalım. iHead'imizi alalım. Hemen kalkışa geçmeden önce birkaç bir şeyden daha bahsedeyim aklıma gelmişken. Şöyle aldım tekrardan şeye. Şu an Action Task'tan Fixed'e getiriyorum. Daha sonrasında mod normda görmüş olduğunuz gibi atış modu. Şu an şöyle bakayım bir F2'den. Normal modda siz nereye bakarsanız bakın iHead'den baktığınız yere atış yapacaktır burun topunuz. Şöyle biraz sağ yapayım. Bakın sağa döndü. Öne doğru bakayım. Şöyle aşağı doğru bakayım. O da öne doğru bakıyor. Ama diğer moda Fixed moda geçersem nereye bakarsam bakayım top dönmeyecektir. Karşıya bakacaktır.
Şöyle bayağı bir sola çevirdim. Bakın karşıya bakıyor. Neden? Çünkü fixed moddayım. Şu bizim kesit kararın üstünde bir tane daha nişangah geldi. Şimdi buraya kilitlendi. Bu şekilde buraya burada kalıyor, bakıyor. Siz atış yapsanız bile buraya gidecek. Bu modun da özelliği bu yani. Sağa sola bakamıyorsunuz. Sadece önünüze bu şekilde kilitleniyor. Bu şekilde atış yapabiliyorsunuz. Burada da range, menzil bilgisi var. Normalde bunun manuel range'i 1500 feet. Yani 1500 metre. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Bu şekilde buradan işte atıyorum 500 metre atış, yani menzili 500 metre olsun diyelim ve 500 metre şu an ayrıldı, bakın. Menzil 505 diye değişti. Bunu ben otomatik de yapabilirim. Mesela A'ya basıp enter dersem otomatik menzilde bu sefer A oldu, bakın. Nereye bakarsam bakayım değişecektir. Şunu bir normale alayım tekrardan. Şöyle mesela uzak bir yere bakayım. Bakın A1'de şöyle A50 oldu. Değişiyor yani otomatik olduğu için. Buna çok sağlıklı değil diyorlar ama bilmiyorum. Biz tekrardan 1500'e alalım. Daha sonrasında weapon, şu save file'imize arm yapalım ve kalkışımıza başlayalım arkadaşlar. Kolektifimize güç verelim. Ve döndürelim şöyle bir radarlarımızla. Hedeflerimiz hemen şurada. Şimdi geçiyorum weapon'a. Master armamı açıyorum. Topumu seçiyorum. Şu an toptayım. Sembolojimi de değiştireyim. Evet, hedeflerim burada arkadaşlar. Şimdi bu hedeflere bakarak atış yapacağız. Şöyle bir dönelim. Evet, hedeflerimiz burada. Şöyle aciz kontrolden şunları da göstereyim. Weapon, Trigger, Switch, Second Detent ve First Detent. Bunlara da tuş atarsanız arkadaşlar iyi olacaktır. Şimdi ben Second Detent'e basarak atış yapacağım. Evet, hedefime bakıyorum ve atışa başlıyorum. Bu şekilde topumu kullanabiliyorum. Bakın hareket ediyor ama vurduk. Şimdi left'ten roketlere geçtim ve IHS'imin önüne roket imleci geldi. Tekrardan döneceğim. Şimdi roketleri ateşleyeceğim. Roketleri ateşlemek için şöyle bir durdurayım. Şu ortalama, hani roketler güdümsüz olduğu için, hani şunun baktığı yere gittiği için şöyle şu article'la bunun arasını zaten tam baktığın zaman ortasına gelmeyecektir. Hedefi bu ikisinin arasına almaya çalışacağım. Yani şunun ortalarına doğru getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım şimdi nasıl olacak. Şöyle getiriyorum. Çok bir rudder verdim.
bir tanesi gitti. Yani bu şekilde de roketleri kullanabilirsiniz. Şöyle mesela burnu yatırarak daha isabetli olacak sanırım. Bu şekilde roketleri de kullanabilirsiniz. Şimdi roketlerin de birkaç detayı var. Onları da size söyleyeyim. Şimdi biraz uzaklaşalım. Çok yakından attık roketleri. Şöyle biraz gidelim. Ben ne tarafa bakarsam roketlerin o tarafa şey yapıyor ve bakın yukarıya bakıyorum, roketler de yukarıda, aşağı bakıyorum, roketler de aşağıda. Bu şekilde kazanım sağlıyor. Şöyle dönelim. Evet, hedeflerimiz önümüzde arkadaşlar. Şimdi burada birkaç bir şey deneyeceğim. Durdurayım bir. Tekrardan gelelim arkadaşlar. Roketlerimiz bitmişti. Roket aldık şöyle tekrardan. 4 şeye de. Şimdi aynı şekilde ayarlamaları yaptım tekrardan. Birkaç detay vardı. Onlardan bahsedecektim. Şimdi burada yine manuel range var. Bu roketlerin etkili menzili aşağı yukarı 4 kilometre falan. Bu da manuel range 1500'de. Yine ayarlı, bunu aynı şekilde tekrardan böyle otomatik de yapabiliriz. Enter dediğimizden zaman bu şekilde iş yapacaktır. Şimdi mesela ben atış yapmak istediğim yer neresi abi? Şöyle biraz aşağıya çekeyim. Ama çok oynadı bu sefer de. Tekrardan şuna 1500 alalım. Hatta 500 alalım. Enter diyelim. Şimdi nereye atış yapmak istiyorum? Şöyle yukarıya doğru atış yapmak istiyorum mesela. Attım, bakın yukarıya gitti. Aşağıya getirdim, ortaya. Attım, ortaya doğru gitti. Aşağı çektim biraz. Aşağı gitti. Yani mantığı anlamışsınızdır umarım. Şöyle bunun dışına çıktığım zaman da bakın. Şöyle önüme aldığım zaman şu an hiçbir kesik yok. Şu T'de. Ve burada herhangi bir şey gelmiyor. Roket normal modda. Ama biraz sola geldiğim zaman şöyle. Bakın kesikli oluyor ve pylon limit diyor. Yani şu pylonların limitindesin diyor. Bunların belirli bir derecesi var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Onun haricinde roketlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Roket ve topumuz. Kalkalım tekrardan. Silahları geçer sıkılmaya kapatalım. Master armamızı açalım. Weapon'a gelelim. Oo, çok yanaştık. Biraz arttıralım kolektifi. Hedeflerim nerede? Önümde. Hedeflerime doğru gidiyorum ve atışa başlıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Burada. Atır kütür ne var ne yok indiriyor. Şimdi topa geçeyim.
Şu şeyi de göstereyim. Weapon'a geldim. Fixed modu aldım. Bakın. Şu an topu attığım zaman bu şeyin olduğu yere gidecek. Bu şekilde bu modda. Tekrar edelim. Şöyle şunu bir sürekli alalım. Range'imizi de 1500 yapalım. Menzilimizi. Enter dedik. Dönüşümüzü yapalım. Hedeflerimize döndük. Artıkla getirerek atış yapıyorum. Gitti. Tekrardan rokete geçiyorum. Dönüyorum. Şöyle. Ve şunları birleştirip atışa geçiyorum. Topun ve roketlerin kullanışı bu şekilde arkadaşlar. Pilot kısmından göstermiş olduğum şu atamalarını yaparsanız bunlar arasında geçiş yaparak rokettir, Hellfire'dır, burun topudur vurabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şöyle 8'liği alalım bakalım. 8'i nasıl atacak? Bitti. 8'de attığımız zaman roketimiz bitti. Bu şekilde arkadaşlar topumuzun ve roketlerin kullanımı. Roket paylandırmamız bittiğine göre bunları şu şekilde de şey yapabiliriz. Ziyatısını yapıp atabiliriz. Bunu da göstermiş olayım.